Gidiyoruz. Abi günaydın. Sığdırır mıyız? Sığdırırız. Var mı başka? Yok. Buyur. Abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Kalabalık havalimanı ya. Sabah 5 ama. Bugün tarih 18'i. 18.07.2024 arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu aralar gündemimizde yurt dışı çıkış pulu var. Şimdi 500 lira oldu mu olmadı mı bilmiyorum. 2 gün önce 500 lira olacak dendi ama kullanım dışı bu. Aktarma yaptıkları yer. Yok, aktarma yapmayacağız ki biz. Şu an herhalde burada alamıyoruz. Alacağım. Birazdan söylerim ama bir şey söylemek istiyorum şununla alakalı. Şimdi bir 3000 lira dediler. Sonra 1500 dediler. En sonunda 500'e bizi razı ettiler. Şimdi biz zaten yurt dışına çıkmak için bir kağıt çıkarıyoruz. Bir pasaport için bir ücret ödüyoruz. Pasaportu çıkardığınız yurt dışına çıkmak için de yetmiyor pasaport her ülke için. Bir de vize derdi var. Vizeyle almakla uğraşıyorsunuz. Hatta vizeyi almak değil, vize randevusu bulmakla uğraşıyorsunuz. Vize randevusu buldunuz, vizeyi alacağınız, almayacağınız meçhul, verecekler, vermeyecekler meçhul. Bitti mi? Bitmiyor. Hadi vizeyi de aldınız, uçak biletleri malum. Geliyorsunuz bir de ülkeden çıkmak için yurt dışı çıkış pulu almak zorunda kalıyorsunuz. Yani şu an 500 TL olduğunu bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim. Bunu veriyorsunuz. Öyle anca yurt dışına çıkıyorsunuz. Öyle çıkabiliyorsunuz. Ya bunun geçen gün bir bakanımız şöyle bir şey söyledi. Yurt dışına çıkan insan zengindir. Zaten ondan vergi alalım. Ya böyle düşünmemek gerekiyor. Ne kadar çok insanımız gezmeyi, görmeyi o kadar çok isterse o kadar çok teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi, insanlarımızı gezmek için. İşte bir yerlerde bir şeyleri görmeleri için. Yeni kültürler, yeni gelenekler öğrenmeleri için. Ama öyle düşünmek lazım. Yani önünü açmamız lazım insanların. Biz tam tersini yapıyoruz. Ülkeden çıkacak, her şeyi hallettin. Pasaport için parayı vermişsin. İşte vize için uğraşmışsın, randevu bulmuşsun, işte belirli ücretler ödemişsin. Bir de tam geliyorsun böyle bir şey çıkıyor karşına. Önünü açalım insanların gezmeleri için, tozmaları için, yeni yerler öğrenmeleri için. Bunu söylemek istedim. Bu herhangi bir siyasi bir mesaj değil arkadaşlar. Yani bunun aksini düşünen varsa bana yazsın, yorumlarda biz bunu konuşalım. Ama aksini düşünmeyin, gözünüzü seveyim. Varsa yazın, ben mantıklı bir açıklamanız varsa merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Ne düşünüyorsunuz, ne düşünmüyorsunuz. Neyse bunu online alalım en kötü, ne yapalım? Online alalım, ne kadar olduğunu öğreniriz şimdi. İçeride söylerim size. Konya'dan Stockholm'a, Kopenhag'a, Amsterdam'a, Düsseldorf'a falan direkt uçuş var. Direkt Konya'dan. Şeyi unuttum, atladım. Ülkeden çıkarken değil, hadi ülkeden gelirken şehir vergisi diye bir şey olabilir. İşte alan ülkeler var çok fazla. Ülkeye ayak bastı parası diye gününe bağlı 2 euro, 3 euro. Ya öyle alabilirsiniz ama ülkeden çıkarken bunu almak çok mantıklı gelmiyor bana gerçekten. Yani zaten dünyanın şeyiyle uğraşıyoruz ülkeden çıkabilmek için. Bir de gelip burada 500 TL bayılmayalım. Yani TL'nin dolar karşısında, euro karşısındaki olan değerini de biliyoruz. Bunu söylemek istedim size. Vallahi çok şu konuda ciddiyim. Tersini düşünenler varsa yazsın, neden düşünüyorlar merak ediyorum. Şimdi gittiğimiz firma Sun Express ne yemek veriyor ne bir şey veriyor. O yüzden sevgili eşim sağ olsun sandviç hazırlamıştı. Sabah soğan 5-5,5 falan. Bu arada çıkış pulu hala 150 TL, bilginiz olsun. 18 Temmuz 2024. Çok belli ama pasaport kalabalık çok. Yarım saat pasaportta bekleyeceğiz. Hoppa. Geldik ya. Geldik. Sorunsuz bagaj, pasaport. Bayağı hemen aldık. Evet. Hızlı oldu. Şimdi Amsterdam'a geldiniz. Amsterdam'dan merkeze geçeceksiniz. Şunları göreceksiniz, tamam mı? Şu her yerde var. Havalimanının içinde pasaportu geçtikten sonra merkeze 5 euroya, 5,5 euroya gidiyor bu. Eminim otobüs seçenekleri de vardır, biraz daha uygundur ama hemen trenle havalimanından merkeze 20-25 dakikaya gidebiliyorsunuz. 5,5 euro aldı bizden. Bilginiz olsun. Şimdi trene iniyoruz. Biletlerimiz bu. Bunu attınız, geçtiniz ya. Çıkışta da okutuyorsunuz bunu. Şey yapmayın yani. Atmayın. Çıkışta da okutarak çıkacaksınız. Bilginiz olsun. Önemli yani. Yoksa bir daha alır. Başlattın değil mi? Sonunda sağ salim Amsterdam'a vardık. Geldik. Sevgili eşim
Bu Avrupa seyahatim boyunca kameramanım olacak. 2 hafta boyunca Avrupa'dayız. Hemen onu söyleyeyim önce size. Amsterdam'dayız. Nijmegen'e gideceğiz. Amcamı ziyaret edeceğim. Nijmegen ya da nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Almanya, Düsseldorf, Köln tarafında olacağız. Oradan Portekiz'e gideceğiz. Neredeyim? Nereden merhaba diyorum. Şu arka tarafım Amsterdam'ın ana tren istasyonu. Ben Amsterdam'a daha önce, bundan 8 ay önce sevgili eşimle yine gelmiştik. Ama video çekmemiştim o zamanlar. İlk defa Hollanda'dan video çekiyorum. 2-3 tane video gelecek buradan. Hollanda'dayız. Videoya geçmeden önce, tam olarak başlamadan önce sizden beğeni alabilirsem, yorum alırsam, siz zahmet bir de abone olursanız mutlu olurum. 300.000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Eşimi de bir göstereyim size. Evet, merhaba. Merhaba. Gel yürüyelim. Yürüyelim mi? Yürüyelim. Dama O tarafa doğru mı gidelim. geçeyim? Dama doğru gidelim. Nasılsın sevgili eşim? İyiyim. Bayağıdır videolarımda yoksun. Kesin özlemişlerdir. Özleyen arkadaşlarımız vardır. Şimdi yüksek ihtimal çok görünmeyeceksin ama yanımdasın. Ara ara. Kameraman olmaya karar verdim. Evet. Ara ara bilgilerinden böyle faydalanmak istiyoruz tabii ki. Amsterdam'dayız. Amsterdam'dayız. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Dam meydanına doğru gidelim. Her yerde de böyle şeyler var arkada. Bak o kadın görüyorsun değil mi? Ne diyor mesela orada ablamız? İsa geliyor diyor üzerinde. İnanın ve kurtulun. Ama bağırıyor bildiğin. Evet evet var böyle Avrupa'nın belli yerlerinde böyle bizde kınarız belki biz olsa kınarız ama bunlarda da var aslında Hristiyanlığı yönlendirmek için böyle tip insanlar oluyor. Öyle Amsterdam'dayız. Temmuz 18 2024 şu anda. Siz bu videoyu hemen 1-2 gün sonra izleyeceksiniz. Çok güncel gidiyoruz. Varsa Köln tarafında yaşayan, Düsseldorf tarafında yaşayan yazabilirler, mail atabilirler. Açıklama kısmında var. Orada Türklerle alakalı videolar yapmak istiyorum. 2 hafta Avrupa gezisi olacak. Bilginiz olsun. Vlog tarzında olacak bunlar. Sonra gene böyle Uğur Kolas tarzında seyahatlere devam edeceğiz. Hollanda seyahati Funny şu an how the başlıyor. story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine so bright. İnanılmaz bir koku var. Burada biliyorsunuz belirli bir madde serbest. O yüzden şehir kokuyor. Olabildiğine çok fazla kokuyor. Amsterdam'a hiç gelmemiş olsanız bile aklınıza iki şey gelir. Biri kanallar, diğeri de dans eden evler herhalde. Şu karşımda hemen kanalın dibinde evler var. Çok dar. Fark ediyor musunuz? Daptarlar yani. Yan yanalar. Böyle yapışmışlar birbirlerine. Niye öyle? Zamanında evinin genişliği ne kadar genişse evin o etrafı, çevresi o kadar çok vergi ödüyormuşsunuz. Şu anda da öyle mi? Öyledir diye tahmin ediyorum. O yüzden böyle evler hep daptar. Ve şu karşımda da hemen göstereyim onu da size şu tarafta. Bir de bu dar evlerin şeyleri, merdivenleri hep yüksekmiş. Yani inanılmaz yüksekmiş. O yüzden bu binaların kancalar var çatılarında, görüyor musunuz? Hafif de eğik bize doğru. Eşyaları bu kancalarla yukarı çekiyorlarmış, alıyorlarmış. Yani biri geldi taşındı, eşyaları öyle alıyorlarmış. Bu kanca yardımıyla çekiyorlarmış evlerine. Hemen hemen gördüğüm bakayım. Mesela 6 tane ev var. 6'sında da o kancadan var şu anda. Çok kalabalık Amsterdam. Tam sezonuna denk geldik herhalde. Gerçekten kalabalık. İleri doğru gittiğimizde daha da yüksek, daha da bir kalabalıkla karşılaşacağız herhalde. Burası Amsterdam'ın kalbi diyebiliriz. Dam meydanı arkadaşlar. Yani buraya tramvay geliyor, metro geliyor, otobüsü geliyor, her şey geliyor. Tüm Amsterdam'da herhangi bir gösteri olacaksa hemen hemen burada yapılıyor. Herhangi bir eylem, protesto varsa burada oluyor. Geçen 7 ay önce geldiğimizde denk gelmiştik. Ana meydan burası. Mesela çocuk şuraya piyanosunu kurmuş, piyano çalıyor. Onu göstereceğim size. Kalabalık. Amsterdam'da her çeşit insan var. Her ülkeden insan görebilirsiniz. Yani Avrupa'nın en çok turist çeken şehirlerinin başında geliyor desem herhalde Amsterdam yalan olmaz. Arkamda piyano çalıyor. Şu an durdu tabii. Kredi kartı koymuş tip için. Okut diyor, 3 euro otomatik çekecek diyor. 3 euroluk bir tip istiyor yani. Şurada hemen piyanosunun yanında bu meydanın hemen karşısında Kraliyet Sarayı var. Hep bir alkış, bir farklılık var, görüyor musun? Orada farklı bir eylem, burada farklı bir alkış. Kraliyet Sarayı bu arkamdaki. 1600'lü yıllarda yapılmış, belediye binası olarak yapılmış ama sonra 1800'lü yıllarda
Kraliyet Sarayı olarak değiştirilmiş. Şu anda da sanırım Kraliyet Sarayı olarak devam ediyor. Ama bir tadilat var. Çatı katında bir tadilat var. Herhalde restore ediliyor. Gel şuraya bakalım. Şurada bir şeyler yapıyorlar, merak ettim. Bir şey değilmiş ya. Bir gezi grubuymuş. Bir şeyleri konuşup alkışladılar kendi kendilerine. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda askerlere ithafen yapılmış bir anıt. Hemen Dam Meydanı'nın Kraliyet Sarayı'nın karşısında göreceksiniz. İnsanlar burada oturmuş, işte dondurma aslında dondurma yiyor, patates yiyor. Oturmuşlar, sohbet ediyorlar, içecekleri ellerinde. Bir anıt. Ama hazır 2. Dünya Savaşı demişken bir hikaye anlatayım size burayla alakalı. 1945 yılı Almanlar savaşı kaybetmiş. Yavaş yavaş şehirden çekiliyorlar ve Kanada birliklerinin buraya girmesi bekleniliyor Amsterdam'a. Tabii halk da sokağa dökülüyor. İşte müzikler, danslar falan. Ama sanırım şu binalardan birinde Kraliyet Sarayı olabilir. Buydu herhalde. Nazi'yi destekleyen belirli gruplar, ekip, adamlar o halk arasından, dans eden halk arasından, işte şarkılar söyleyen halk arasından 22 kişiyi öldürüyor. O 2. Dünya Savaşı'nda Hollanda'da dökülen son kan burada oluyor. Bu meydanda oluyor. Dam Meydanı'nda. Koku hissetmen lazım. İçeri gelsin. Normalde daha çok sıra olmuyor mu? Burası bence bu yeni açılan Yok, dükkanı. bu değildi. O böyle köşede küçük bir yerde o fotoğraftaki sanki. Ben mi hatırlıyorum? Evet, o ufak ara bir yerde ama bu aynı isim, aynı marka. Aynen. Ne Görüntüsü buranın olmadı. özelliği? Kurabiye. Ama çok Bildiğimiz meşhur. her yerde. Buradaki içerisi dolgulu bir kurabiyeymiş. İnanılmaz meşhur ya. Videolarda Çok izlediğimiz meşhurdur kadarıyla. yani. Herkes ayılıp bayılıyor. Biz de bir deneyelim. Deneyelim bakalım ne kadarmış, fiyatını söyleyeceğim. Bir sıra vardı izlediğimiz videolarda. Evet, bayağı İnanılmaz. bayağı. Bak burada yapıyorlar. Şuradaki bak da. Şurada hanımefendiler burada yapıyor. Burada da satılıyor. Bir tane aldım. Bir tanesi 3 euro. 36 ile çarpınca 110 lira yapıyor da bir kurabiye. İyi, Çarpmayacağız. 3 euro iyi. Bilmiyorum bir kurabiye ne kadar Türkiye'de. Çok kurabiyelik bir adam değilim. ya kutuları falan. Aç bakalım. İçindeki o şeyden kaynaklı Değil çok mi? beğeniyorlar. İçindeki sistem beyaz çikolataydı. Ver bakayım. Brownie gibi tabii. Güzelmiş. Beğendin mi? Brownie'ye de benzemiyor mu ya? Çok güzelmiş ya. Aa, adı ne? Van Stapere diye. Uygu çok güzelmiş. Biz bir tane daha yeriz. Taze ya bir de. Çok güzelmiş arkadaşlar. Gelirseniz yiyin. Çok başarılı değil mi? Çok sevdim. Çok başarılı. Her yer bisiklet. Amsterdam bisikletler şehri. Her yer bisiklet. Hello. Bak, nüfustan daha fazla bisikletin olduğu bir şehir Amsterdam, Hollanda. Her yerde böyle bisiklet park alanları, yani bisikletlerin burada dokunulmazlığı var gibi bir şey. Yani ambulans gibi öyle. bir şey. Ambulans gibi Öncelikleri ambulanslar. var bence direkt her yerde. Her konuda öncelikleri var gerçekten ya. Her yerde sürüyorlar, her yerdeler. Tam meydana Filistin bayrağı açmışlar. Ve sanırım kızlar Hollandalı. Yani Filistinli değiller yani. Tam meydanda. Çok güzel şehir Amsterdam ya. Ben çok sevdim Amsterdam'ı. Geçen 8 ay önce geldiğimde de. O zamanlar böyle soğuktu ama tabii kış aylarıydı. Şimdi daha da güzel, böyle güneşli, böyle çok sıcak, mahvetmiyor sizi. Hello bro. Kamerayı gören de bir el kaldırıyor, merhaba diyor. Amsterdam'a gelenler sevmiştir. Yani gelmeyenler de, sonradan gelecek olanlar da Amsterdam'ı sever. Ziyaret edilebilir bir yer. Ama tabii şu an 1 euro 36 Türk lirası olduğu için mesela bir kurabiye 3 euro ama hadi 3 euro eyvallah diyorsun. Çarptığınızda 120-130 TL'lere çıkıyor. Böyle bir yemek yesek herhalde 2 kişi 20 Euro'dan başlar gibime geliyor en düşük. Onları da zamanla göreceğiz ne kadar tutar. Şurada da Madame Tussauds'un şeyi var, müzesi var. Bilginiz olsun. Şu cadde alışveriş caddeleri buralar. Hemen o Dam Meydanı'nın şu tarafı. Hemen aynen şu arası. Hep alışveriş caddeleri. Bence benziyor. Sen güldün ama. Şimdi arkadaşlar Erkan Baş'a benzemiyor. Benziyor. Kim peki? Yani
Freddie Mercury'yi Aynen öyle. kime benzettin? Erkan Baş. Benziyor. Beni şu an görenler beni tanıyor ve anlıyor, biliyor. Bıyık, saç, yüz şekli doğru diyorsun. Evet, bıyık yani. Bir kanal mesela. Venedik'ten daha fazla kanal varmış Amsterdam'da. Çok daha fazlaymış. Kanal turu yapabiliyorsunuz. Demin gördüm ben. Tabii bu yüksek ihtimal mekandan mekana değişiyor. Saatlik 14,5 euro yazmıştı. Çocuğa da 9 euro mu ne yazıyordu? Yetişkin 14,5, çocuk 9'du. Gelmek, kanal turu yapmak isterseniz yapabilirsiniz siz de böyle. Çok var. Yani o merkez garın orada çok var. Her yerde var. Her yerden kiralayabilirsiniz. Mutlaka 10 euroya da vardır tahminim ama biraz dolaşmak lazım. Bir tane geliyor bak. Binmişler gidiyorlar. Şurada da var. Sanırım şunun arkasında da bir yüzen ev var. Zamanında burada ev problemi çok olmuş. Yani o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da kullanılmayan gemileri ev yapmışlar. Çok ev problemi yaşandığı için. Şimdi direkt yüzen ev şeklinde öyle evler de üretiliyormuş. 2500'den fazla, sayıdan tam emin olmamakla beraber söylüyorum. Yüzen ev varmış Amsterdam'da. Yemek de yiyorlar Duygu. Evet. Yemekli. Turist. Biraz daha lüks olan herhalde bu. Özel tur gibi de. Yani olabilir. Evet. Masalı, yemekli memekli. Şöyle bisikletler de var. Biz şöyle bir şey alabilirdik. Bak güzel ev işte. Evet doğru. Kafe gibi, evet. Kafe gibi bir şey yapmışlar. Yok gerçi ev sanırım ya. Şurası. Bayağı yapmışlar. Ev problemi çokmuş zamanında. Otel de var. Hala öyle çok. yerleri- Airbnb de var. Evet. Doğru. Çok kalabalık. Kanal boyu kalabalık. Ya tamam, bisikletlisin, önceliğin var da az da yavaş git ya. O kadar hızlı gidiyorlar, anlatamam size var ya. Çocuklar bir anda atlıyor yola. Bir anda her şey olabiliyor yani. Sen çarp bisikletliye, suçlu sensin yani. Öyle bir ahali almış buradaki bisiklet olayı. Hızlı gidiyorlar. Biz de kanalların etrafında yürüyoruz. Mesela şurada bir kanal fiyatı vardı, 20 euroydu. Mesela buradaki pahalıydı. Garın oradaki 14,5'tu. Ama fark ediyor musun? İnsanlar Amsterdam'da ikinci gelişmeyle fark ediyor. İnsanlar böyle bir mutlu. Amsterdam'da. Yani, doğru herhalde. Biliyorum, çok dikkatimi yapmadı. Ya böyle- Dikkat etmediğim için belki de ben Şeyde, görmüş olabilirim. benim ya da benim gittiğimiz restoranlar, bizim yerler böyle iyi davranıyorlar. Evet. Güler Öyle, yüzlü. Aynen doğru o konuda. Güler yüzlü yaklaşıyorlar. Hepsi mesela kurabiyeci, bu kadar sıra olmasına rağmen ne kadar sıcakkanlıydı. Doğru. Çekemedim tabii o anları da. Sandviç yedik mesela, oradaki ne kadar sıcakkanlılardı. Güzeller yani, iyi davranıyorlar. Baksana da şuraya. Çok güzel görünüyor. Baksana etrafında oturmuşlar. Burası nerenin acaba? Evet, bir yere gerçekten şu kafenin, One Twist diye bir kafenin orası. Doğru. Güzel görünüyor ya. Bayağı etrafını kaplamışlar. Bisikletlere bak. Çoluğunu çocuğunu arkaya koyuyorlar. Ben onu mesela geziyorlar. anlayamıyorum nasıl güçleri oluyor onu çekmeye. Çünkü bayağı çocuk taşıyorlarmış bir bisikletle. Çok fark ettiğini düşünmüyorum ben Ama ya. bak gibi zaten araba gibi bir kasa oluyor. Evet. Bir ağırlığı, kendi ağırlığı, çocukların ağırlığı. Evet, çok var ya. Çoluğu çocuğu arkaya atmış geziyor. Yani Ama bacak kasları acaba. bir şey Fazla fark iyi ettin mi olduğu ama? için büyük Bir şey ihtimalle- fark ettim. Hepsi uzun boylu. Böyle endamlı boylu sağlıklı. postlar, sağlıklı, fitler bir de. Ben iyice göbek yaptım. Bunları gördükçe canım sıkılıyor vallahi billahi. Yani şimdi bir şey demek istemiyorum ama. Bundan sonra şey yapmayacağım. Söyleme. Sen kilo aldın diye söylüyorsun Şimdi bana. şöyle bir dön bakayım. Ama çekme içine. Aldım. Ya bana herhalde bir Bangladeş, Hindistan falan lazım ki. Bir gideyim orada bir ay gezeyim de zayıflayayım. Nepal, Bangladeş, Hindistan. Ben oralarda zayıflıyorum. Bir de Asya'da da zayıflıyorum. Tayland, Mayland. Nereye gidelim 2 hafta sonra? Siz yazın. Bir yere gidelim. Hadi gel şu taraftan gidelim. Şöyle gidelim. Burada kanallar Evet. daha Arkadaşlar güzel. yoruma yazın ya. Avrupa turundan sonra 2 haftalık bir Avrupa turundan sonra nereye kaçalım? Nereye doğru gidelim? Bir yazın. Beraber karar verelim. Ama yemeklerinin çok güzel olduğu yeri söylemeyin de. Bak bisiklete çarptım. Duran bisiklete. Kilo almayalım. Bu arada bu Bakalım kanaldan şuraya koy. sayısız bisiklet çıkarıyorlarmış yılda. Yani binlerce bisiklet çıkıyormuş. Düşüyormuş işte bisikletler. Düşen bisikletleri topluyorlarmış. Hatta öyle bir görsel video görmüştüm ben. Size de gösteririm. Bulursam internetten koyarım. Güzel bir kayık da var. Kayık tutmuş mesela. Öyle gidiyor. Şeymiş mesela bir yerden başladın. Aynı yere uğramadan 100 kilometrelik yol yapabiliyor musun kanalların içerisinde? Hiç şey yapmadan ha. Aynen. Aynı yerden bir kere daha geçmeden 100 Çok büyük. kilometre. O Yok kadar büyük. Çok fazla o kadar da kanal çok. var. Gerçekten öyle. Baksana hep süslemişler bile kanal etraflarını. İşte böyle renkli bisikletler, çiçekler koymuşlar. Resim çekinsinler diye. Bak şurada da aynı. Bir şey daha fark ettim ben şehirde. Arabayı görünce korna sesi yok. Evet. Fark ettin mi? Bak arabanın geçtiği yerde de gördük. Bir de şey de var. Elektrikli araç çok kullanıyorlar. Ya, Çok. arabaların bile sesi, kendi sesi bile yok. Arabayı duymuyoruz. Aynen. Yani kornaya basması lazım ki onu duyabilelim yani. Duymuyoruz arabayı.
Hadi gidelim gel yürüyelim. Mesela şu karşımdaki çöp Amsterdam'a yakışıyor mu? Yakışmıyor. Yakışmadı. Biz de şok olduk şu an. Şok oldum yani şu anda. Bunu görmesem daha iyiydi. Yakışmıyor Amsterdam'a. Yani şu lazım olursa bize Biz de yeni aldık ya. yeni aldık evet. Çok büyük bel ağrıları çekiyorduk Türkiye'deki evimizde de. Bir yatak lazımdı. Bizim seninle burada fotoğrafımız var. O burası mıydı? Bence bu hepsi de birbirine benziyor gerçi ama. Ya bu değil de bir sonraki miydi? Ona Evet, bakıyorum çok ben de. güzelmiş ama. Burada da sanki çekindik. Burasıydı olabilir. Evet evet Doğru. burada çekindik. Sen ne düşünüyorsun Amsterdam hakkında? Ya ben zaten seviyorum. Bu üçüncü gelişim. Artık sanki bizim... Sen bayağı geldin evet. bu semt daha bir güzel. Bu cadde bu arada kafelerle meşhur olan cadde. Anne Frank'ın şurada evi var. Müzesi ve evi. İleride evet. İleride. O da savaş döneminde Nazilerden saklanan Yahudi bir kızın evi. Gizlenmiş oraya saklanmış. Onun evini Bir duvarın müze yapmışlar. içerisinde yaşamış. Evet bir duvarın içinde yaşamış yani. Kaç Bir yıl herhalde sonra? babası yanlış bilmiyorsam evi almış. O evi almış. Tam bilmiyorum bu hikayeyi. O müzenin, Anne Frank Müzesi'nin etrafında böyle kafeler, kanallar, restoranlar var. Bilginiz olsun. Gelip oturup bir şeyler içip yiyebilirsiniz. Ha bak mesela yüzen ev. Yukarısında oturacak yerler Bak var. bu çok eski mesela. Bu yüksek ihtimal 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Bunu eve döndürmüşler gibi. Şu içeride koltuklar, üstte Bakın masa çocuk sandalye atmışlar. bisikleti var. Evet çocuk bisikleti var. Bunu %90 eve çevirmişler. Sabitlemişler. Çok eski ama. %90 o Bak dönemden nasıl hızlı kalma. gidiyor görüyor musun? Çok hızlı gidiyorlar değil mi? Korkuyorum vallahi. Evet. Böyle iyiymiş ya. Biri kameramanlığını yapınca sen yürüyorsun, çekiyorsun sadece. Ben de bence alıştım bak. Alıştın mı? Ama bir şey Sabahtan söyleyeceğim. beri. Ben kilom görünmüyordu. Hep yukarıdan çekiyordum. Evet. Sokakta görüyorsunuz beni. Şimdi- Abi sen kiloluymuşsun. Senin boyun uzunmuş diyorsunuz. Boy uzun hoşuma gidiyor da kilo hoşuma gitmiyor. Çekme bak şu an çekiyorsun o kadar belli ki. Zayıflayacağız. Ben bunu yaklaşık 2 yıldır söylüyorum. Zayıflayamam. 2 yıl mı? Evlilik bana yaradı. Öyle söyleyelim. Ben seni zaten kilolu aldım. Lütfen beni işe katma. Ama- Asıl ben kilo aldım senden dolayı. Evlendikten sonra biraz daha kilo aldım. Böyle çok tatlı hikayeler var. Sen kamerayı yanlış kişiye verdin. 10 ile 7 arası çıkmış. Yani bilmiyorum. Bence bunu kanaldan çıkardılar, buraya koydular. Çok tuhaf değil mi? Duruyor böyle. Baksanıza. Video başında söylemiştim ya. Kancalar var, kancalardan eşyaları çekiyorlar falan diye. Mesela şu an canlı bir örneğine denk geldik. Az önce bir şeyler çekiyorlardı, içeri girdi. Şu aşağıdaki çocuk ipi tutuyor şu an. Şöyle o da iyi oldu denk gelmemiz. Bir anda gördük. Şu kırmızı evin darlığına bakın ya. Ne kadar ufak ya. Şuraya bak ya. Bir de yamuk evler ya. Hafif böyle öne doğru mu, yana doğru Üst mu? kata gittikçe öne doğru geliyor. Evet, üst kata gittikçe öne doğru geliyor. Mesela şu mesela. Öne doğru ama çok estetik bir görüntü var şehirde ya. Çünkü genel olarak aslında aynı tarzda. Pencere Evet. yapıları falan. Planlama olarak güzel planlamışlar yani. Her yer kafe, her yer restoran. Yani her yerde oturup bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Her ara sokakta, her caddede. Her türlü mutfak var yani. Arjantin mutfağı, İspanya mutfağı, işte Meksika mutfağı, Hint mutfağı, her türlü mutfağı Amsterdam'da bulabilirsiniz. Aç kalma gibi bir durumunuz imkansız, yok yani. Her yerde böyle. Bir ana meydandan 2-3 arka sokağa gidiyorsunuz, fiyatlar düşüyor, fiyatlar azalıyor böyle. İşte bak şurada ben size fiyatları söyleyeyim. Makarna 10 euro. 10 ile 17 arası değişiyor, görüyor musun? Sine uygun olan. Deniz ürünleriyle dolu olan tabak 17 euro mesela. 10 ile 17. Merkeze Pizza ne kadar yaklaşırsanız o kadar fiyat artıyor. Mesela orada 15'den başlıyor Evet. en ucuzu. Pizza 9 ile 17 arası. Güzel salatalar var mesela 6 euro, 7 euro. Güzel fiyatlar. Yani şöyle hesaplıyorum. Biz seninle bir hamburger yemeye gidiyoruz mesela. Aynı buradaki parayı veriyoruz Türkiye'de. Veriyoruz tabii. Buradaki parayı 2 kişi veriyoruz buradaki parayı yani. Aynı Türkiye ile Kesin aynı. veriyoruz ya. Tabii var 50 liraya 100 liraya yapan hamburgerciler de var Türkiye'de de onlara da 50 liraya, gitmiyoruz 100 liraya yani. mı? Ya saçma sapan şey yapıyorlar ya. Burger'da yapıyorlar mesela. Hayır, burger'da bile yok. Böyle güzel bir hamburger parası. Burada da aynı paralara yiyebiliyorsunuz. Ben hep şunu söyledim.
Türkiye'yi gezerken de söyledim. Türkiye'yi gezmek artık çok pahalandı biraz. Yani Avrupa ile eşdeğer fiyatlar burayla. Hatta bazı şeyler bir tık daha burada uygundur. Türkiye'de de vardır uygun şeyler ama burada da, yani Türkiye'de bir yemekte harcadığınız parayı artık burada da harcayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani çok öyle fark yok, görmeyeceksiniz. Çünkü bizim fiyatlar da uçtu gitti biliyorsunuz ki. Burası da alışveriş bölgesi. Kebap. Lokantalar, kebap, kafeler. Türkçe şarkı çalıyor, fark ettin mi? Evet. Yani fark etmemişim çünkü artık ya normal ya senin için yapamıyorsun, ayrımını yapamıyorsun. Bu ördek herhalde Hollanda'nın simgesi mi? Hayır canım, Avrupa'nın Yani- her yerinde var o. Hep sadece ördekçi bu. Evet. Ama Avrupa'nın ben her gittiğim şehrinde görmüşümdür herhalde. Hep böyle ördekler satıyorlar. Baksanıza. Koleksiyon yapıyorsun oraya. Koleksiyon ördekleri herhalde. Hep farklı. Farklı çeşitleri var. Burada da. Hiç ucuz da değiller ha. Yüksekti fiyatları. Hatırlıyorum. Bak şu bayrakta 3 tane X işareti var. Bunu Hollanda'ya geldiğinizde birçok noktada, hatta yani belki nasıl söyleyeyim, Çöp kutuları var ya, onların üzerinde bile 3x göreceksin. bir dakikada falan bir görebilirler bunu yani. İlk baktığında şey diyebilir, böyle şey anlayabilir. Red light var buranın, böyle çok Aynen, o. gecesinin meşhur olduğu bir bölge. Onu anımsatıyor gibi, onun simgesi Onun gibi. simgesi olarak düşünüyorlarmış insanlar. Ama değil. aslında simge dediği şey o değilmiş. Bir efsanesi var. Ya aslında Hristiyanlıktan gelen bir işaretmiş çok eski zamanlarda. Ama diğer efsaneye göre 3x işareti, bir tanesi yangınları, bir tanesi su baskınlarını, biri de Vebayı. vebayı temsil ettiği düşünülüyormuş. O sebebi çok eski zamanlarda Amsterdamlar bu üçünden de çok çektiği, üçünü Onlardan temsil ediyormuş. koruduğunu Evet. düşünüyorlar. Bir rivayete göre, efsaneye göre. Bir günlük bilet aldık. Size de onu da söyleyeyim. Biz geldik, havalimanından indik. O bir günlük bir bilet var. O şey değil, o 5 euroluk değil, tamam mı? Biz otele bavullarımızı koyduk, çıktık. 24 saat değil de sabahtan akşam, sabah Hayır, 4'e yok. kadar. Yani başlattığın mesela günde ilk bastın ya, bastığın anda başlıyor. Ertesi o gece sabaha kadar, 4'e kadar kullanabiliyorsun. Geçerli. Aynen 4'ten sonra bitiyor, yenileniyor. Ve Amsterdam içindeki tramvay, otobüs, Aynen. Ve o Feribot metro. falan da sanırım dahil. Bunlar Hepsini dahil. kullanabiliyorsunuz. 22 verdik değil mi? 21. 21 euro. Bilginiz olsun. Geldiğinizde zaten garların içerisinde göreceksiniz o şeyleri. Bankolar da var danışabileceğiniz. Onlardan da alabilirsiniz. Bu etrafta şeylere gidecekseniz kesin kullanın. Mesela biz Volendam'a gideceğiz ama biz şu Yel değirmenlerinin. yer değirmenlerinin olduğu yerler falan var. Evet. İşte 3-4 tane farklı yakın yerler. Oraların hepsine buradaki otobüsler var merkezde, onlarla gidebiliyorsunuz. Evet. Ücretsiz. Yani şey yapın. O bir günlük olanı alın. Ya gezecekseniz eğer bir gün içinde o yel değirmenleri, bu balıkçı kasabasını falan. Kesinlikle o bir günlük olanı alın. Bütçeden tasarruf edersiniz. Avrupa'nın her noktasına buradan tren var. Ha aktarmalı ya da tek vesait. Yani her yere buradan gidebilirsiniz. Amsterdam merkezin garından. Kendi şehir içindeki ulaşım ağı da güzel. Otobüsünden taksisi, tramvayına, metrosuna, şöyle şehirler arası gidiyor mesela ya bunlar. Biz buna da biniyoruz bununla. Gideceğimiz durakta iniyoruz mesela. Google haritaları kullanın burada. Sizi yönlendirecek. Nereden nereye. Her şeyi yönlendiriyor. Bilginiz olsun. Şimdi biz otele doğru gidiyoruz. Hatta ben size oteldeki odayı da göstereyim. Nasıl olduğuna bakın. Kalmak isterseniz kalırsınız. Bunların hiçbiri tabii reklam değil ha, bilginiz olsun. Sadece göstereceğim. Yaptığım ettiğim şeyleri gösteriyorum. Hoşuna giderse siz de gelir kalırsınız. Biz fark ettiyseniz Konya'dan geldik Amsterdam'a. Direkt uçuş vardı. Buradan mı gidelim? Tamam. Direkt uçuş vardı. Ve Konya-Amsterdam uçağı ucuzdu gerçekten. Yani $100 falandı Konya ve bagaj haklı falan. Bilginiz olsun, alternatif olsun. İstanbul-Ankara'dan bakıyorsanız çok pahalı çıkıyorsa Konya'dan da bakın. Konya'ya trenle gelip Konya'dan da uçulabilir. Yazları daha çok oluyor seferler. Stockholm'a, Düsseldorf'a, Kopenhag'a özellikle çok fazla var. Çünkü çok fazla Konyalı'nın yurt dışında yaşadığını fark ettik biz. Bayağı akın gidiyorlar yani. Şimdi otele gidiyoruz. Size oteli de gösteririm. Bu böyle bir video oldu. Çok yorgunuz. 2 saatlik uykuyla biz uçağa bindik. Dolaştık biraz. Çok yorgunluk bir çöktü bize. Gidip bir 3-4 saat dinleneceğiz. Bir sonraki video ben size Hollanda'nın akşamlarını göstermeye çalışacağım. Ne var ne yok onları göstereceğim. Amsterdam'dan 1-2 video daha çekerim. Sonra zaten başka bölgelere doğru ilerleyeceğiz. Öyle. Gideyim oteli de göstereyim, sonra videoyu kapatalım. Otelimiz bu arkadaşlar. Hotel to Stay. Merkeze bir durak. Sadece bir durak metro ile gelebiliyorsun. Fiyatı neydi Duygu? Bu da $100 vardı.
2 kişi $100'dı. Evet. TL olarak. Gerçi evet 110 dolar 120 dolar falan tutmuştu. Bir geceliği bilginiz olsun. Şimdi içinde göstereyim size odayı. Biz de odaya yerleşmedik. Geldik bavulları emanete bıraktık. Çıktık. Şimdi içeri gireceğiz biz de. İlk defa göreceğiz odayı. Resimlerini gördük tabi de. Odamız burası. Şöyle bir mutfağı var ama biz kullanmayacağız. Zaten bir gün buradayız. Şöyle bir yatak odası var. Güzel, aydınlık. Manzara nereye bakıyor Duygu? Normal. Şöyle bir manzaramız var. Son olarak size banyoyu, tuvaleti de göstereyim. Sonra kapatalım. Aydınlık ya. Banyosu bile aydınlık çok. Baksana açtığım gibi parlıyor. Temiz. En azından temiz. Bilginiz olsun. Reklam değil, öneri. Dediğim gibi gelirseniz kalırsınız. Merkeze yakın. Çok uzak değil. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video hemen 2-3 gün sonra gelir. Artık haftada 2-3 video devam. Türkiye'deyken çok atamıyordum ama şimdi devam ederiz böyle haftada 2-3. Sizden de ricam dediğim gibi abone olursanız sevinirim. 300.000 olacağız, az kaldı. Yorum atın, beğenin. Daha çok kişiye ulaşır video. Öyle. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.